Türkiye'de genetikle ilgilenen ve bizi ilgiyle takip eden arkadaşlarımız hoş geldiniz. Bugün İç Anadolu Bozkırı'ndan, Çankırı'dan bir kardeşimizin sonuçlarını beraber inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi Küçük Asya, Asya Minör'den %34'lük bir gen porsiyonu mevcut. Yine Orta Asya'dan %10'a yakın bir sonuç var. Sibirya'dan 1,96. İlginç olarak İskandinavya ve İngiliz adalarından, yine Kuzeybatı Avrupa'dan ve İberya'dan oldukça iyi sonuçlar var. Hemen bize çoğu arkadaşın sorduğu bir şey, Dotget K12B sonuçlarında ne var diyor. Etnik bir Türk olarak bu kardeşimizin Sibirya'sı ve görmüş olduğunuz gibi Doğu Asya'sı ve Güney Doğu Asya'sı mevcut ve bu genlerin Anadolu'da daha önce var olmadığını, bunların Türklerin Anadolu'ya gelişiyle beraber ortaya çıktığını bilmekteyiz. Kafkasya porsiyonu da %37 durumunda. Bunları toplumlara vurgularsak eğer, arkadaşımız Anadolu Türklerine Dotget'in yapıldığı genetik çalışmalarda %41 uygunluk gösteriyor. Yine Yunus Bayev'in 2015 tarihli çalışmasında gösterildiği gibi Türkmenlere %22 oranında benziyor. Çeşitli Romanya, Özbek, Tacik gibi bölgelerde var. Yunus Bayev'in yayınında burada görmektesiniz. Yine çeşitli Türki toplumlardaki porsiyonları görmektesiniz. Özbeklerde, Türkmenlerde, Nogaylarda sarıyla gördüğünüz bölge Doğu Asya ve Sibirya genleri. Türk ve Azerilerde üstte örneklerden alınan proporsiyonları görmekteyiz. Tabii ki bu üstte görmüş olduğunuz sarı ve turuncuya yakın bölge bizim Doğu Asya ve Sibirya genlerimiz. Kardeşimiz Dotget K12B'ye göre de en yakın olarak Türklere çıkıyor. İkili analiz yaptığımızda Kıbrıs'ta Anadolu yerlerine yakın büyük topluluklar ya da Orta Asya'dan Taciklere ya da Kıbrıslılara %51 ise Türkmenlere %48,5 oranında benziyor. Ve en yakın tek analiz aldığımızda Dotget'in çalışmasında Anadolu Türklerine, yine başka bir çalışmadan Anadolu Türklerine, Özbek Yahudilerine, Kürtlere uzak çünkü fitlik 17-18'i bulmuş. Burada da Dotget'in arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bloğunu görmekteyiz. Yine Dotget'in Glob 13 porsiyonlarına baktığımızda Batı Asya'nın yani İran, Anadolu Yarımadası, Kafkasların %33, Akdeniz'in %24, yine Güneybatı Asya'nın 17,3, Sibirya ve Doğu Asya'nın 7'nin üzerinde, Arktik Kutup Bölgesi, Avustralya yerlere yakın olduğunu görüyorsunuz. Ve burada da yine Zotget'teki sonuçlara göre Türklere Anadolu Türklerinin %30, Hodullugil'in yaptığında da Türk İş Aydın biraz daha Doğu Asya'sı yüksek Türklere %20 oranında, Bulgar ve Türkmen, Özbek Yahudisi, Saudi, Suudi, Ukraynalı gibi gruplara yakınlığını görmektesiniz. Burada bizim anlamamız gereken şey, burada alınan çeşitli örneklere DNA dizilimlerindeki santimetre olarak yakınlıkları görmektesiniz ve kardeşimiz görmüş olduğunuz gibi en yakın Türk aydınlara gözükmekte. Buradan da gördüğünüz gibi Aşkenaz Yahudilerine ve Türkmenlere %50'ye 50 yakınlık göstermekte ve bu gruplarda Anadolu'daki çeşitli tarih öncesi gruplarla Neolitik Anadolu çiftçileriyle bağlantıyı görmekteyiz. Yine Kafkasya porsiyonlarında Komuk Türklerine bir yakınlıkta görebiliriz ama en yakın Türk İş Aydın yani kardeşimizin Anadolu ortalamasına göre biraz daha yüksek olduğu için Doğu Asya ve Sibirya'sı böyle bir olayı görmektesiniz. Yine Avrasya DNA'daki ve Eurogens genetik Ancestry projesi görüyorsunuz. Ve burada da İran'daki Neolitik toplumlarla, Kafkas Antırgadırlarıyla, Anadolu Neolitikleriyle Natüfyen dediğimiz Lübnan bölgesindeki, Kuzey Afrika'daki ve Sibirya'daki porsiyonları görmektesiniz. Yine Güneydoğu Asya'sı ve Papua Yeni Gine'li yerli gruplara porsiyonu var. Buradan Anadolu Türklerinin getirdiği genleri hemen anlayabiliyoruz. Ve yine Türk İş Kayseri'ye en yakın Kıbrıslı diyor. Anadolu Kalkolitik, Nagasan bir böyle Japonlara benzeyen gözleri çekik halk biliyorsunuz. Papualı, Penjaplı ve Türk İş Adana diye gidiyor.
Bunları aldığımızda da burası da Kıbrıslı oranını biraz yükselse de Kıbrıslı yani Anadolu yerleriyle Türkmen, yine Türk İş Kayseri Türkmen, işte Türk İş Kayseri Özbek gibi örnekleri de vermekte ve %91 Anadolu'da Türk İş Kayseri ise %8'de Ermenistan'daki geç bronz çağından kalma bazı örneklere yakınlığı olduğunu göstermekte. Fakat kardeşimizin etnik Türk olduğu kesinlikle hemen hemen sizin için yapmış olduğum tüm farklı calculator'larda görülmekte ve etnik bir Türk'ün DNA analizini yaptığımızı söyleyebiliriz. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi her farklı calculator'da 3 aşağı 5 yukarı ayrı şeyler görülmekte ve Eurogens Count işte Batı Asyalı 29, Doğu Akdenizli ve Batı Akdenizli oranlarını görüyorsunuz. %43 oranında Anadolu Türklerine, %16 oranında Gürcü Yahudilerine, Kıbrıslılara, Erizya dediği halk da arkadaşlar Finno-Ugrik halklardır. Zaten kardeşimizin sonuçlarında göreceksiniz. Bir Baltık ve Baltık üzerindeki Estonya, Litvanya gibi cumhuriyetler, Norveç, Finlandiya gibi bölgelerden de gen dağılımı var. Belki de sarışın gen özelliği bu bölgelerdeki insanlarla gen benzerliğinden dolayıdır. Bunların da en yakını Türk, Azeri, Kürt, Kumuk, Türkmen diye gitmekte ve burada en yakın olan %6 Anadolu Türklerine kardeşimizin çok daha yakın olduğunu söylemek mümkün. Daha sonra da Azerbaycan Türklerine %10 demeyelim de hani bu 0 ile 10 arası yakın demek. Yakınlık analizlerini görüyorsunuz. Yine Kafkaslı Türkler, Kumuk Türkleri ya da bir Yahudi hep veriyor. Alcerin yani Cezayirli diyor. Türk ya da Bulgar diyor. İşte Türk ya da Romanyalı diyor. Türk iş ya da Nogay Türklerindensin diyor. Ama görmüş olduğunuz gibi tipik Anadolu Türklerinin genetik karışım etmikçir oranlarına oldukça uygun ve en yakın burada da Türk iş ve daha sonra da Azeri, daha sonra Kumuk, Türkmen ve Kürtleri tabii söz almışken söyleyelim. Ve burada da yine kardeşimizin bakın Finlandiya %1, İskandinav %1, Baltık ülkeleri %1, Balkanlar, Türk İş Balkans %23 diyor. Görmüş olduğunuz gibi bu haritadaki Kuzey Avrupa'nın üstündeki dağılımları da net bir şekilde görebilmekteyiz. Yine Asya'da da Japon ve Koreli, yine Kuzey Asyalı ya da Orta Asya'nın kuzeyinden gen bölgeleri akışlarını görüyorsunuz. Batı Asya, İran ve Persiye. Yine işte o belirttiğim Norveç, Finlandiya ve Baltık Cumhuriyetleri ile bağlantılı genlerin alındığı yerler ve her tarafta yine Sami, Finik, Volga, Uralik gibi şeyler var. Bu da MDLP'nin yaptığı yani farklı bir kalkülatörde yine bunu veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Doğu Avrupalısı da var. Ve burada da yine %23 oranında Anadolu Türklerine, %22 Azov Grek, Urum halkına ve bunların Türkçe dilli esasında Ortodoks halklar olduğunu size söylemiştim. Tabii sık sık çıkan Buhara Yahudilerini de buraya sizin için koydum. Bunlar Gürcü Yahudileri, Kürt Yahudileri, Dağ Yahudileri diye adlandırılan insanlarla da aynılardır. Nebukadnezar'ın Yahudileri sürmesinden sonra Babil'den çıkan ilk gruptur bunlar. Ve kardeşimizin burada da yakınlığının Türkler, Azov-Grikler veya Kırım Tatarları veya Azeriler ve hep ilk beşte Türkik gruplarla çeşitli kalkülatörlerde birbirine yakın olduğunu görüyoruz. Çünkü Doğu Sibiryalısını ve yine Paleo Sibiryalısını, Kuzey Sibiryalısını kardeşimizde görmektesiniz. Aynı kalkülatörü MDLP Word 22'yi aldığımızda ise Azov-Grik'in daha yüksek çıktığını ama Doğu Sibiryalı ve Nivk halklarının yine Tatar Kırım'ın ve Yukagir denilen Sibirya ve yukarı Kuzeydoğu Avrasyalı insanların nasıl yakınlık derecesi gösterdiğini görüyoruz ve burada da en yakın Anadolu Türklerine sonra Tekli'de Azov-Grik, sonra Tatar Kırım, Azeri ve Çerkez, Kırkesyan diye geçenleri görüyorsunuz ve burada da kardeşimizin Doğu Asya oranları yüksek olduğu için ya Tatar Kırımsın %50 ya da Azerbaycanlı Yahudisin tarzı bir
vermekte. Mitokondriyal DNA'sı X2, F1 çok nadir bir anne soyudur.